Volkanlar, onlar yalnızca lav püskürten dağlar değildir. Volkanlar, gezegenimizin derinliklerinden gelen devasa enerjinin yüzeye vurmuş halidir. Bir anlamda dünyanın nefes alışıdır. Çünkü yaşadığımız bu gezegen, dışarıdan sakin görünse de iç kısmında hala hareket eden, dönüşen ve enerji üreten dinamik bir sistemdir. Ayaklarımızın altında, kilometrelerce derinde, kayaların kısmen eridiği, basıncın biriktiği ve sıcaklığın yüzlerce, hatta bazı bölgelerde binlerce dereceye ulaştığı bir dünya bulunur. Bazen bu enerji yüzeye ulaşır. İşte o an, insanlık tarihinin en görkemli ve en korkutucu doğa olaylarından biri ortaya çıkar: volkanik patlama. Fakat volkanların hikayesi yalnızca yıkımdan ibaret değildir. Volkanlar yeni topraklar oluşturur, adalar meydana getirir, atmosferi etkiler, iklimi değiştirebilir ve dünyanın bugünkü jeolojik yapısının şekillenmesinde büyük rol oynar. Bu yolculukta dünyanın derinliklerinden başlayan magma hareketlerini, tektonik levhaların nasıl çalıştığını, Türkiye'nin uyuyan volkanlarını, Pompei felaketini, süper volkanları, volkanların iklim üzerindeki etkilerini ve modern bilimin bu ateşli sistemleri nasıl takip ettiğini keşfedeceğiz. Çünkü volkanları anlamak aslında gezegenimizin nasıl çalıştığını anlamaktır. Her şey dünyanın iç yapısıyla başlar. Gezegenimizin en dışında, üzerinde yaşadığımız katman yer kabuğudur. Kıtalar, okyanus tabanları, dağlar ve şehirler bu kabuğun üzerinde yer alır. Ancak volkanları ve depremleri anlamak için yalnızca yer kabuğuna bakmak yeterli değildir. Çünkü yer kabuğu, altında bulunan üst mantonun sert bölümüyle birlikte hareket eder. Yer kabuğu ile üst mantonun bu sert kısmı birlikte, litosfer adı verilen daha büyük bir dış katmanı oluşturur. Başka bir deyişle litosfer, dünyanın sert kaya kabuğudur. Yer kabuğunu da içine alır ama ondan daha kalındır. Litosfer kelimesi Yunanca'dan gelir. Litos taş, sfaira ise küre anlamına gelir. Yani litosfer, kelime anlamıyla taş küre ya da kaya küre demektir. Litosferin kalınlığı her yerde aynı değildir. Okyanusların altında daha ince olabilir. Kıtaların altında ise çok daha kalınlaşabilir. Genel olarak litosfer yaklaşık 100 kilometre civarında düşünülebilir. Fakat okyanus ortası sırtlarında daha ince, eski ve soğumuş, okyanus tabanlarında daha kalın, bazı eski kıtasal bölgelerde ise 200 kilometreyi aşan bir yapıya ulaşabilir. Tektonik levhalarda işte bu litosferin parçalara ayrılmış halidir. Yani levha dediğimiz şey sadece kara parçası ya da okyanus tabanı değildir. Yer kabuğu ve onun altındaki sert üst manto bölümünden oluşan büyük bir kaya bloğudur. Bir levhanın üzerinde kıta da bulunabilir, okyanus tabanı da bulunabilir. Hatta birçok levha ikisini birden taşır. Örneğin Afrika levhası yalnızca Afrika kıtasından ibaret değildir. Çevresindeki okyanusal alanların bir kısmını da içerir. Bu yüzden tektonik levhaları haritadaki kıtalarla birebir aynı şey sanmak doğru değildir. Peki bu yapılara neden tektonik denir? Tektonik kelimesi Yunanca tekton kelimesinden gelir. Bu kelime yapan, inşa eden, usta ya da marangoz anlamlarıyla ilişkilidir. Jeolojide tektonik denildiğinde dünyanın kabuğunu ve üst katmanlarını kıran, büken, yükselten, çökerten ve yeniden şekillendiren büyük yapısal kuvvetler anlatılır. Yani tektonik levhalar, dünya yüzeyinin büyük yapı bloklarıdır. Bu levhalar tamamen pürüzsüz, yekpare ve kusursuz parçalar değildir. İçlerinde faylar, çatlaklar, zayıf bölgeler ve farklı kayaç alanları bulunabilir. Ama büyük ölçekte altlarındaki daha sıcak ve daha zayıf katman üzerinde bir bütün gibi hareket ederler. Litosferin altında ise astenosfer bulunur. Astenosfer, üst mantonun daha sıcak, daha zayıf ve jeolojik zaman ölçeğinde akabilen bölümüdür. Burada önemli bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek gerekir. Dünyanın mantosu tamamen sıvı değildir. Manto büyük ölçüde katıdır. Eğer mantodan bir kaya parçası alabilseydik, elimizde sıvı değil, katı kaya olurdu. Fakat bu kayaçlar milyonlarca yıl gibi uzun zaman ölçeklerinde çok yavaş akan yoğun bir madde gibi davranabilir. Manto kelimesi de
örtü anlamıyla ilişkilidir. Latince mantellum kelimesi pelerin ya da örtü anlamına gelir. Jeolojide manto, çekirdeğin etrafını saran büyük kaya katmanı olduğu için bu ad verilmiştir. Yani dünyanın mantosu, çekirdeği çevreleyen dev bir kaya örtüsü gibidir. Bu levhalar sürekli hareket eder. Yılda birkaç santimetre, yani tırnaklarımızın uzama hızına yakın bir hızla. Fakat milyonlarca yıl boyunca bu küçük hareketler kıtaları sürükler, okyanusları açar, dağları yükseltir, depremleri üretir ve volkanları oluşturur. Volkanların büyük bölümü işte bu levhaların sınırlarında ortaya çıkar. En yaygın volkan oluşum mekanizmalarından biri subduksiyon, yani dalma batma sürecidir. Bu süreçte iki levha çarpışır. Levhalar genel olarak iki ana tipte incelenir: okyanusal levhalar ve kıtasal levhalar. Bu isimler taşıdıkları yüzey türünden gelir. Okyanusal levhalar, okyanus tabanlarının altında bulunan levha bölümleridir. Kıtasal levhalar ise kıtaları taşıyan büyük kara kütlelerinin temelini oluşturur. Okyanusal levhalar çoğunlukla bazalt adı verilen koyu renkli kayaçlardan oluşur. Bazalt, demir ve magnezyum bakımından zengin, yoğun bir volkanik kayaçtır. Okyanus tabanındaki kabuk büyük ölçüde bu bazaltik yapıya sahiptir. Kıtasal levhalar ise büyük ölçüde granit benzeri kayaçlardan oluşur. Granit, kuvars ve feldspat gibi mineraller bakımından zengin, açık renkli ve bazalta göre daha hafif bir kaya türüdür. Burada ilginç bir gerçek vardır. Okyanusal levhalar, kıtasal levhalardan daha ince olmalarına rağmen daha yoğundur. Günlük hayatta kalın olanın daha ağır olacağını düşünürüz. Ama jeolojide belirleyici olan yalnızca kalınlık değildir, yoğunluktur. Bu durumu aynı hacimdeki demir ve ahşap arasındaki farka benzetebiliriz. Küçük bir demir parçası daha büyük bir tahta parçasından ağır olabilir. Okyanusal kabuk da böyledir. Daha ince olabilir ama bazaltik yapısı nedeniyle daha yoğundur. Kıtasal kabuk ise daha kalın olmasına rağmen daha hafiftir. Çünkü granitik kayaçlar silisyum ve alüminyum bakımından daha zengindir. Bu nedenle kıtasal levhalar mantoya tamamen batmaya daha dirençlidir. Bir kıta kolay kolay okyanusal kabuk gibi mantonun derinliklerine dalmaz. Bu yüzden okyanusal bir levha ile kıtasal bir levha çarpıştığında genellikle daha yoğun olan okyanusal levha aşağı doğru dalar. İşte bu olaya subduksiyon denir. Bir başka önemli gerçek daha vardır. Okyanus tabanı sürekli yenilenir. Okyanus ortası sırtlarında yeni kabuk oluşur. Eski okyanusal levhalar ise milyonlarca yıl içinde dalma batma bölgelerinde mantoya geri döner. Bu yüzden dünyadaki en yaşlı okyanus tabanı yaklaşık 200 milyon yıl civarındadır. Buna karşılık bazı kıtasal kayaçların yaşı 4 milyar yıla yaklaşabilir. Yani okyanus tabanı sürekli üretilen ve geri dönüştürülen dev bir jeolojik taşıma bandı gibi çalışır. Kıtalar ise daha hafif yapıları sayesinde çok daha uzun süre varlıklarını koruyabilir. Bu sistem yalnızca volkanları değil, dünyanın en büyük depremlerini ve tsunamilerini de oluşturabilir. Japonya, Endonezya, Şili ve Alaska çevresindeki büyük depremlerin çoğu bu dalma batma bölgeleriyle ilişkilidir. Peki dalan okyanusal levha nasıl magma oluşturur? Burada en çok yanlış anlaşılan noktalardan biri şudur: aşağı dalan levha çoğu zaman doğrudan eriyip magmaya dönüşmez. Asıl olay daha karmaşıktır. Okyanus tabanı milyonlarca yıl boyunca deniz suyuyla temas eder. Bu su, çatlaklardan kayaların içine girer. Bazı minerallerin yapısına kimyasal olarak bağlanır. Ayrıca okyanus tabanındaki tortullar da su içerir. Yani dalan levha, beraberinde su taşıyan mineralleri ve tortulları da derinlere götürür. Levha mantonun içine doğru indikçe sıcaklık ve basınç artar. Bu koşullarda su içeren mineraller kararsız hale gelir ve içlerindeki suyu serbest bırakır. Bu su, sıvı bir deniz gibi aşağı akmaz. Kayaçların yapısından ayrılan kimyasal bir bileşen olarak çevredeki manto bölgesine geçer. İşte kritik olay burada başlar. Suyun varlığı mantodaki kayaçların erime sıcaklığını düşürür.
Başka bir deyişle normalde o sıcaklıkta erimeyecek olan kayaçlar suyun etkisiyle kısmen erimeye başlar. Buna kısmi erime denir. Bu, tüm mantonun bir anda sıvı hale gelmesi anlamına gelmez. Kayaçların yalnızca bir kısmı erir. Oluşan bu erimiş bölüm, katı kristaller, gazlar ve sıvı silikat karışımıyla birlikte magmayı oluşturur. Yer altında bulunan bu erimiş kaya karışımına magma denir. Magma yüzeye ulaştığında ise artık lav adını alır. Yani lav, yüzeye çıkmış magmadır. Magma saf bir sıvı değildir. İçinde erimiş silikat sıvısı, katı kristaller, kaya parçaları ve çözünmüş gazlar bulunur. Bu gazlara jeolojide uçucu bileşenler denir. Su buharı, karbondioksit, kükürt dioksit, hidrojen sülfür, hidrojen klorür ve hidrojen florür bunlardan bazılarıdır. Magmanın sıcaklığı türüne göre değişir. Bazaltik magmalar genellikle daha sıcaktır. Yaklaşık 1100 ila 1250 derece civarında olabilir. Andezitik magmalar daha orta sıcaklıktadır. Riyolitik yani silis bakımından zengin magmalar ise daha düşük sıcaklıklarda bulunabilir. Yaklaşık 650 ila 800 derece aralığında olabilir. Fakat daha düşük sıcaklıkta olmaları onları daha masum yapmaz. Tam tersine çoğu zaman daha tehlikeli olabilirler. Bunun nedeni silis oranıdır. Silis, silikon ve oksijenin birleşiminden oluşan silisyum dioksit bileşiğidir. Kuvarsın temel yapısı da budur. Magmadaki silis oranı, magmanın ne kadar akışkan ya da ne kadar yoğun olacağını belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Silis oranı düşük olan bazaltik magmalar daha akışkandır. Gazlar bu magmadan daha kolay kaçabilir. Bu yüzden Hawaii'deki kalkan volkanlarda lavlar çoğu zaman daha sakin şekilde akar. Silis oranı yüksek magmalar ise daha yapışkan ve yoğundur. Bu yoğun magma gazları içeride hapseder. Basınç giderek artar. Sonunda sistem dayanamaz ve şiddetli patlamalar meydana gelir. Bu yüzden volkanik patlamaların şiddetini belirleyen şey yalnızca magmanın sıcaklığı değildir. Magmanın kimyasal yapısı, silis oranı, gaz miktarı ve magma odasındaki basınç birlikte belirleyici olur. Yüzeyin kilometrelerce altında magma odası adı verilen bölgeler bulunur. Bunlar bazen gerçek anlamda dev boşluklar gibi düşünülür ama bu doğru değildir. Magma odaları çoğu zaman tamamen sıvıyla dolu mağaralar değildir. Daha çok erimiş kaya, kristaller, gazlar ve yarı katı malzemenin birlikte bulunduğu karmaşık rezervuar sistemleridir. Magma bu bölgelerde birikir. Biriktikçe basınç artar. Çevredeki kayaçlar gerilir. Çatlaklar oluşur. Magma bu çatlaklardan yukarı doğru ilerlemeye başlar. Bir volkan çoğu zaman patlamadan önce bazı işaretler verir. Önce küçük depremler artabilir. Bunlar magmanın yukarı doğru ilerlerken kayaları kırmasından kaynaklanır. Bazen bu depremler sürüler halinde gerçekleşir. Buna deprem fırtınası ya da sismik kümelenme denir. Sonra zeminde şişme görülebilir. Magma odası doldukça volkanın yüzeyi milimetreler, santimetreler, bazen daha fazla kabarabilir. Bu değişim çıplak gözle fark edilmeyebilir ama GPS ve uydu radar ölçümleriyle tespit edilebilir. Gaz çıkışlarında değişim olabilir. Volkanın çatlaklarından, fumarol adı verilen sıcak gaz çıkışlarından veya kraterinden çıkan gazların miktarı ve kimyasal yapısı değişebilir. Özellikle karbondioksit ve kükürt dioksit miktarındaki değişimler, magmanın derinlerde hareket ettiğine dair önemli işaretler verebilir. Yüzey sıcaklığı artabilir. Yeni sıcak noktalar oluşabilir. Yeraltı suları ısınabilir. Kaplıcaların kimyası değişebilir. Krater göllerinde renk, sıcaklık veya asitlik değişimleri görülebilir. Bazı volkanlarda harmonik tremor adı verilen sürekli titreşimler oluşur. Bu titreşimler magma ve gazların dar kanallardan hareket ettiğini gösterebilir. Fakat önemli bir nokta vardır. Her huzursuzluk patlamayla sonuçlanmaz. Bir volkan haftalarca, aylarca, hatta yıllarca hareketlilik gösterebilir ve sonra tekrar sakinleşebilir. Bu yüzden volkan tahmini kesin bir kehanet değil, olasılıklara dayalı bilimsel bir değerlendirmedir. Modern volkanoloji işte bu yüzden çok sayıda veriyi aynı anda izler. Depremler,
zemin deformasyonu, gazlar, sıcaklık, uydu görüntüleri, krater değişimleri ve geçmiş patlama kayıtları birlikte değerlendirilir. Volkanik patlamaların en ölümcül kısmı çoğu zaman lav değildir. Lav yavaş ilerleyebilir ve çoğu zaman insanlara kaçacak zaman tanır. Ama patlayıcı volkanlarda asıl tehlike kül, gaz, piroklastik akıntılar, laharlar ve atmosferde taşınan ince partiküllerdir. Volkanlardan çıkan gazların büyük bölümü su buharıdır. Bunun yanında karbondioksit ve kükürt dioksit önemli miktarda bulunur. Daha az miktarda hidrojen sülfür, hidrojen klorür, hidrojen florür ve karbon monoksit gibi gazlar da çıkabilir. Karbondioksit renksiz ve kokusuzdur. Alçak alanlarda birikirse canlılar için boğucu olabilir. Kükürt dioksit ise atmosferde sülfat aerosollerine dönüşebilir. Bu aerosoller güneş ışığını uzaya geri yansıtarak küresel soğumaya neden olabilir. Volkanik patlamalar sırasında atmosfere kül, kaya parçaları ve cam benzeri ince partiküller de fırlatılır. Bu malzemelerin tamamına genel olarak tefra denir. Büyük parçalara volkan bombası, daha küçük parçalara lapilli, en ince parçacıklara ise volkanik kül denir. Volkanik kül, odun külü gibi yumuşak bir madde değildir. Mikroskobik cam kırıkları ve kaya parçacıklarından oluşur. Solunum için tehlikelidir, uçak motorlarına zarar verebilir, tarım alanlarını kaplayabilir, su kaynaklarını kirletebilir ve çatılarda birikerek çökmelere neden olabilir. Peki bu gazlar ve partiküller ne kadar yükseğe çıkabilir? Küçük patlamalarda kül sütunları birkaç kilometreye ulaşabilir. Daha güçlü patlamalarda 10 kilometrenin üzerine çıkar. Büyük Plinian patlamalarda kül ve gaz sütunları 20 ila 40 kilometre yüksekliğe ulaşabilir. Çok büyük patlamalarda bu sütunlar stratosfere kadar çıkar. Bazı süper patlama senaryolarında 50 kilometreye yaklaşan kül sütunları hesaplanmıştır. Ne kadar uzağa gidebilir? Bu, patlamanın büyüklüğüne, kül parçacıklarının boyutuna ve rüzgar sistemlerine bağlıdır. Büyük parçalar volkanın yakınına düşer. İnce kül ise yüzlerce hatta binlerce kilometre taşınabilir. Kükürt dioksit gibi gazlar ve bunlardan oluşan aerosoller stratosfere ulaşırsa rüzgarlarla tüm gezegene yayılabilir ve atmosferde aylarca hatta birkaç yıl etkili olabilir. Yani büyük bir volkanik patlama yalnızca bulunduğu bölgeyi değil, hava ulaşımını, iklimi, tarımı ve küresel atmosfer sistemini de etkileyebilir. Bir diğer ölümcül olay ise piroklastik akıntıdır. Piroklastik akıntı, aşırı sıcak gaz, kül ve kaya parçalarının dağ yamacından büyük hızla aşağı inmesiyle oluşur. Bu akıntılar yüzlerce derece sıcaklığa ulaşabilir. Hızları saatte yüzlerce kilometreyi bulabilir. Kaçılması neredeyse imkansızdır. Piroklastik akıntıyı sıradan bir kül bulutu gibi düşünmemek gerekir. Bu, yere yakın ilerleyen, yoğun, sıcak ve hızlı bir ölüm dalgasıdır. Önüne çıkan yapıları yıkabilir, canlıları boğabilir, yakabilir ve şehirleri birkaç dakika içinde yok edebilir. Bir diğer tehlike de lahar adı verilen volkanik çamur akıntılarıdır. Volkanik kül ve kaya parçaları suyla karıştığında beton gibi ağır ve hızlı akan çamur nehirleri oluşabilir. Bu su, yoğun yağmurdan, eriyen kar ve buzdan ya da krater göllerinden gelebilir. Laharlar, patlama bittikten sonra bile tehlike yaratabilir. Her volkan levha sınırında oluşmaz. Bazı volkanlar levhaların ortasında, sıcak nokta adı verilen bölgelerde oluşur. Bu bölgelerde mantonun derinliklerinden gelen aşırı sıcak kaya malzemesi yukarı doğru yükselir. Üstünden geçen leva hareket ettikçe sıcak nokta yeni volkanlar oluşturur. Hawaii adaları bunun klasik örneğidir. Pasifik levhası hareket ederken alttaki sıcak nokta sabit sayılabilecek bir bölgede kalır. Böylece zaman içinde bir volkan zinciri meydana gelir. En genç volkanlar sıcak noktanın üzerinde aktif kalırken daha yaşlı adalar levhayla birlikte uzaklaşır ve sönmüş hale gelir. Volkanlar yalnızca karalarda bulunmaz. Aslında dünyadaki volkanik faaliyetlerin büyük bölümü okyanus tabanlarında gerçekleşir. Okyanus ortası sırtlarında magma yükselir, yeni okyanus kabuğu oluşur ve levhalar birbirinden uzaklaşır. İzlanda, bu sistemin deniz yüzeyine çıkmış nadir örneklerinden biridir.
Hem okyanus ortası sırtı üzerinde bulunur hem de sıcak nokta etkisiyle güçlenmiş bir volkanik bölgedir. Volkanlar şekillerine göre de farklı türlere ayrılır. Hawaii'deki geniş ve yayvan yapılar kalkan volkan olarak bilinir. Bunlar akışkan bazaltik lavlarla oluşur. Vezüv, Erciyes, Fuji ve Etna gibi dik yamaçlı, katmanlı yapılar stratovolkan olarak adlandırılır. Bunlar lav, kül, pomza ve piroklastik malzemelerin üst üste birikmesiyle oluşur. Stratovolkanlar genellikle daha patlayıcıdır. Küçük ama dik konik yapılar kül konisi ya da cüruf konisi olarak bilinir. Paricutin bunun en ünlü örneklerinden biridir. Bazı patlamalar ise öyle büyüktür ki volkanın üst kısmı çöker ve devasa çöküntü alanları oluşur. Bunlara kaldera denir. Yellowstone, Toba ve Campi Flegrei gibi sistemler bu tür büyük volkanik yapılara örnek gösterilebilir. Türkiye'de jeolojik olarak önemli volkanik alanlara sahiptir. Türkiye'deki volkanizma, özellikle Afrika ve Arap levhalarının Anadolu'yu sıkıştırması, Anadolu bloğunun batıya doğru hareketi, kabuktaki kırık sistemleri ve yer yer kabuk incelmesiyle ilişkilidir. Bu yüzden Anadolu'daki volkanları basit bir tek levha alta daldı, magma çıktı modeliyle açıklamak eksik olur. Türkiye'nin jeolojisi çok daha karmaşık bir sıkışma, kırılma ve yükselme hikayesidir. Doğu Anadolu'da Nemrut, Süphan, Tendürek ve Ağrı gibi büyük volkanik yapılar bulunur. İç Anadolu'da ise Erciyes, Hasan Dağı, Melendiz ve Karacadağ gibi volkanik alanlar dikkat çeker. Nemrut Dağı, Bitlis sınırları içinde Van Gölü'nün batısında yer alır. Zirvesinde büyük bir kaldera ve bu kalderanın içinde göller bulunur. Nemrut, Türkiye'nin tarihsel dönemde etkinlik gösterdiği bilinen en önemli volkanlarından biridir. Nemrut için 1441 yılı sıkça anılır. Bu tarih özellikle Ermeni kaynaklarında geçen tarihsel kayıtlarla ilişkilendirilir. Ancak Nemrut'un tarihsel etkinliği yalnızca bu kayıtla sınırlı değildir. Van Gölü tabanındaki kül katmanları, Nemrut'un Holosen dönem boyunca birçok kez etkinlik gösterdiğini ortaya koyar. 1692 yılı da bazı kataloglarda belirsiz tarihsel etkinlik olarak geçer. Bu yüzden Nemrut için en doğru ifade şudur: Nemrut, Holosen dönemde ve tarihsel çağlarda etkinlik göstermiş, bugün ise sakin ama tamamen göz ardı edilmemesi gereken bir volkanik sistemdir. Tendürek Dağı da Doğu Anadolu'daki önemli volkanlardan biridir. 1855 yılı civarında gaz ve kül çıkışıyla ilişkilendirilen tarihsel bir etkinlikten söz edilir. Tendürek, bugün de gaz çıkışları ve jeotermal belirtileriyle dikkat çeken bir volkanik alandır. Erciyes Dağı ise Kayseri'nin simgesi olan büyük bir stratovolkandır. Kapadokya bölgesinin volkanik geçmişinde Erciyes, Hasan Dağı ve çevredeki volkanik merkezlerin büyük rolü vardır. Erciyes'in erken Holosen döneminde yaklaşık 9000 yıl önce patlayıcı etkinlikler ürettiğini gösteren çalışmalar vardır. Bu, jeolojik zaman açısından oldukça yakın bir dönemdir. Bu yüzden Türkiye'deki birçok volkan için tamamen ölü demek yerine uyuyan ya da sakin dönemde demek daha doğru olur. Çünkü bir volkanın binlerce yıl sessiz kalması, onun bir daha asla hareketlenmeyeceği anlamına gelmez. Volkanların insanlık tarihindeki en dramatik örneklerinden biri Pompei'dir. Pompei, bugünkü İtalya'nın Kampanya bölgesinde, Napoli'nin güneydoğusunda yer alan antik bir Roma kentiydi. Kent, Vezüv yanardağının eteklerinde bulunuyordu. Vezüv ise Napoli körfezi yakınlarında yer alan aktif bir stratovolkandır. Milattan sonra 79 yılında Vezüv büyük bir patlama geçirdi. Geleneksel tarih 24 Ağustos 79 olarak bilinir. Ancak bazı arkeolojik ve tarihsel yorumlar patlamanın sonbaharda gerçekleşmiş olabileceğini de tartışır. Bu nedenle en güvenli ifade milattan sonra 79 yılında demektir. Patlama sırasında atmosfere yaklaşık 30 kilometrenin üzerinde yükselen bir kül ve gaz sütunu oluştu. Pompei'nin üzerine saatler boyunca kül ve pomza yağdı. Pomza, içinde çok sayıda gaz boşluğu bulunan hafif bir volkanik taştır. Bu boşluklar nedeniyle bazı pomza parçaları suyun üzerinde bile yüzebilir.
Bu taşlar Pompei'de çatıların üzerine birikti, sokakları doldurdu ve binaların çökmesine neden oldu. Ama asıl ölümcül aşama daha sonra geldi. Vezüv'den çıkan piroklastik akıntılar ve sıcak gaz dalgaları, Pompei, Herculaneum, Oplontis ve Stabiae gibi yerleşimleri vurdu. Herculaneum daha yoğun piroklastik malzeme altında kaldı. Pompei ise kül, pomza ve sıcak akıntıların etkisiyle adeta zamanın içinde dondu. Bu felaketi en ayrıntılı anlatan kişi Romalı yazar genç Plinius'tur. Plinius, olayı Napoli Körfezi'nin karşı tarafındaki Misenum'dan gözlemledi ve daha sonra tarihçi Tacitus'a mektuplar yazdı. Bu mektuplar volkanoloji tarihinde çok önemlidir. Çünkü bugün çok büyük, dikey kül sütunları oluşturan patlamalara Plinyen patlama denmesinin nedeni budur. Pompei'deki en çarpıcı keşiflerden biri, insanların son anlarının izlerinin korunmuş olmasıdır. Cesetler zamanla çürümüş fakat çevrelerini saran kül tabakası boşlukları korumuştur. 19. yüzyılda Giuseppe Fiorelli bu boşluklara alçı dökerek insanların ölüm anındaki beden pozisyonlarını ortaya çıkardı. Bu alçı dökümler yalnızca arkeolojik buluntu değil, aynı zamanda bir felaketin insani boyutunu gösteren sarsıcı belgelerdir. Volkanları anlamaya çalışan bilim insanları arasında Morris ve Katya Kraft çifti özel bir yere sahiptir. Onlar aktif volkanları görüntülemek için dünyanın dört bir yanına gittiler. Patlamaları, lav akıntılarını, kül bulutlarını ve piroklastik süreçleri filme aldılar. Bugün kullandığımız pek çok volkan görüntüsünün arkasında onların cesur çalışmaları vardır. Fakat bu çalışma büyük bir risk taşıyordu. 1991 yılında Japonya'daki Unzen yanardağı NDA meydana gelen piroklastik akıntı, Morris ve Katya Kraft'ın da aralarında bulunduğu birçok insanın ölümüne neden oldu. Onların bıraktığı görüntüler, volkanların davranışını anlamak için hala önemli bir görsel miras olarak kabul edilir. Modern volkanoloji artık yalnızca gözlemden ibaret değildir. Bilim insanları bugün volkanları adeta bir hastanın nabzını izler gibi takip eder. Sismometreler küçük depremleri kaydeder. GPS sistemleri zemindeki milimetrik hareketleri ölçer. Uydu radarları yüzeydeki kabarma ve çökme hareketlerini izler. Termal kameralar sıcaklık değişimlerini görür. Gaz ölçüm cihazları karbondioksit, kükürt dioksit ve diğer gazlardaki değişimi takip eder. Ama bütün bu teknolojiye rağmen volkanlar hala tamamen kesin biçimde tahmin edilemez. Bilim insanları şu gün, şu saatte patlayacak demekten çok, bu davranışlar patlama olasılığını artırıyor diyebilir. Bu yüzden volkan tahmini tıpkı hava tahmini gibi olasılıklarla çalışır. Volkanların etkisi yalnızca yerel değildir. Büyük patlamalar tüm gezegenin iklimini etkileyebilir. 1815 yılında Endonezya'daki Tambora yanardağı patladı. Bu, yazılı tarihin en büyük volkanik patlamalarından biri olarak kabul edilir. Atmosfere dev miktarda kül ve kükürt bileşikleri yayıldı. Kükürt, dioksit stratosferde sülfat aerosollerine dönüştü. Bu ince parçacıklar, güneş ışığının bir kısmını uzaya geri yansıttı. Sonuçta küresel sıcaklıklar düştü. 1816 yılı yazsız yıl olarak tarihe geçti. Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da soğuk hava, ürün kayıpları ve kıtlıklar yaşandı. 1883'te Krakatoa patlaması ise başka bir örnektir. Patlama o kadar güçlüydü ki sesi binlerce kilometre uzaklıktan duyuldu. Oluşan tsunamiler on binlerce insanın ölümüne neden oldu. Atmosfere yayılan aerosoller dünyanın birçok yerinde sıra dışı gün batımı renklerine yol açtı. 1991'de Pinatubo Yanardağı'nın patlaması da modern bilim tarafından çok iyi izlenen büyük iklim etkili patlamalardan biridir. Pinatubo atmosfere milyonlarca ton kükürt dioksit gönderdi. Oluşan sülfat aerosolleri dünya çevresine yayıldı ve küresel sıcaklıklar geçici olarak düştü. Bütün bunlar bize şunu gösterir. Volkanlar yalnızca yer kabuğunun değil, atmosferin ve iklim sisteminin de bir parçasıdır. Yakın tarihin en dikkat çekici volkan olaylarından biri ise 1943'te Meksika'da yaşandı. 20 Şubat 1943'te Meksika'nın Michoacán eyaletinde
Parikutin, köyü yakınlarında bir çiftçi olan Dionisio Pulido tarlasında çalışıyordu. Bölge halkı haftalardır yer sarsıntıları hissediyordu. Bazı günler çok sayıda küçük deprem oluyordu. Bunlar derinde hareket eden magmanın işaretleriydi. O gün tarlada bir çatlak açıldı. Toprak kabardı. Çatlaktan duman, kül ve kükürt kokulu gazlar çıkmaya başladı. İlk başta küçük bir yarık gibi görünen şey, saatler içinde büyüyen bir volkan ağzına dönüştü. Parikut'in in doğuşu başlamıştı. İlk 24 saat içinde koni hızla yükseldi. Kısa süre içinde onlarca metreye ulaştı. İlk haftanın sonunda 100 metreden fazla yüksekliğe erişti. Aylar geçtikçe kül, lav bombaları ve lav akıntılarıyla büyümeye devam etti. Paricutin bir kül konisi volkanıydı. Yani püsküren cüruf, lav parçaları ve volkanik malzeme üst üste birikerek konik bir yapı oluşturdu. Bu olay bilim tarihi açısından olağanüstüydü. Çünkü bilim insanları ilk kez bir volkanın oluşumunu neredeyse en başından itibaren gözlemleme fırsatı buldu. Smithsonian bilim insanı William Foshak ve Meksikalı araştırmacılar bölgede uzun süre çalıştı. Fotoğraflar çekildi, filmler kaydedildi, haritalar yapıldı, örnekler toplandı. Parikutin 1943'ten 1952'ye kadar yaklaşık 9 yıl boyunca etkinliğini sürdürdü. Sonunda yaklaşık 424 metre yüksekliğinde bir koni oluşturdu. Lavlar ve kül çevredeki yerleşimleri etkiledi. Parikutin, köyü ve San Juan Parangaricutiro büyük ölçüde lav ve kül altında kaldı. Bugün lavların arasından yükselen kilise kalıntıları bu olayın en çarpıcı görüntülerinden biridir. Parikuti'nin önemi şudur: bize bir volkanın yalnızca dağların zirvesinde başlamadığını, bazen insanların yaşadığı bir ovanın ortasında, bir tarlada bile oluşabileceğini gösterdi. Ayrıca volkanların patlama öncesinde küçük depremler, gaz çıkışları ve yüzey çatlakları gibi işaretler verebileceğini çok somut biçimde ortaya koydu. Volkanların yalnızca yıkıcı yönüne odaklanmak, büyük resmi kaçırmak olur. Bugün dünya üzerindeki birçok verimli tarım alanı, geçmiş volkanik faaliyetlerin bıraktığı mineral bakımından zengin topraklar üzerinde bulunur. Vezüv'ün etekleri, Etna çevresi, Endonezya'daki volkanik adalar ve Orta Amerika'nın bazı bölgeleri bunun örnekleridir. Hawaii adalarının varlığını volkanlara borçluyuz. İzlanda'nın jeotermal enerjisi volkanik sistemlerle ilişkilidir. Kapadokya'nın peri bacaları, geçmiş volkanik patlamaların bıraktığı tüf tabakalarının rüzgar ve suyla aşınması sonucu oluşmuştur. Volkanik cam olan obsidyen, tarih boyunca kesici alet yapımında kullanılmıştır. Pomza, hafif ve gözenekli yapısıyla farklı alanlarda değerlendirilmiştir. Bazalt sütunları, lavların soğurken düzenli çatlaklar oluşturmasıyla meydana gelmiştir. Yani volkanlar yalnızca felaket üretmez. Aynı zamanda manzaraları, toprakları, kayaçları, enerji kaynaklarını ve insanlık tarihindeki bazı malzemeleri de şekillendirir. Ve belki de en etkileyici gerçek şudur: volkanlar bize dünyadaki değişimin hala devam ettiğini gösterir. Gezegenimiz sabit bir taş küre değildir. Kıtalar hareket eder. Okyanus tabanları yenilenir. Dağlar yükselir. Faylar kırılır. Magma derinlerde hareket eder. Yeni yüzeyler oluşur, eski yüzeyler aşınır ve geri dönüştürülür. Volkanları anlamak, yalnızca geçmişte yaşanan felaketleri anlamak değildir. Aynı zamanda dünyanın bugün nasıl değiştiğini ve gelecekte hangi risklerle karşılaşabileceğimizi anlamaktır. Çünkü volkanlar, gezegenimizin derinliklerinden gelen en güçlü mesajlardan biridir. Yeryüzü bazen sessiz görünür ama derinlerde dünya hala hareket halindedir.